Merhaba, hoş geldiniz. Bugün damaklarınızı çatlatacak nefis bir tarifim var arkadaşlar. Fırında dana etli sebzeli kebap. Yapılışı da çok kolay, tadı da muhteşem. Umarım evinizde dener ve bayılırsınız siz de bu yemeği. Hadi buyurun geçelim yapılışına. Evet arkadaşlar, şöyle bir 350-400 gram kadar iri dana kuşbaşı etlerim vardı. Kuşbaşı değil, iri etler vardı. Bunları ben önceden çok fazla uzun sürüp geç kalmamak için 1 saat üzerini geçecek kadar su koydum. Kısık ateşte 1 saat kaynattım ve yumuşattım. Yumuşat çünkü büyük iri parçalar olduğu için diğer sebzelerimizi eritmeden birlikte pişsinler diye biraz ön pişirme işleminden geçirdim. Şimdi bunu kenara koyuyorum. Size göstermek istedim ilk olarak onu. Böyle sebzelerim var. 1 adet kapya, 1 adet yeşil biberim var. İri iri biberlerimi doğruyorum. Zaten biberler çok kolay pişer. Erimesini istemediğim için iri doğruyorum. Ve yanımda da bir teflon fırın tepsim var. Onun içerisine alıyorum. Bu arada fırınımı ben 220 derecede açtım şimdi. Isınsın ben hazırlayana kadar. Soğanlarımı da gayet iri bir şekilde hemen birkaç parçaya bölüp doğruyorum. Dediğim gibi sebzelerimizin fazla erimesini istemiyorsak çok küçültmeyelim, ufaltmayalım. Bunları da tepsimize alıyoruz. Havuçlarım var. Havuçlarımı da şöyle iri iri doğruyorum. 2 adet patatesimi soydum ve yıkadım. Patateslerimi de şöyle göstermek istiyorum. İri bir şekilde. Erimiş hiçbir şey çünkü lezzetli olmaz arkadaşlar. Yumuşacık pişsin, lokum gibi olsun ama erimeden. Son patatesimi de kesiyorum. Zaten sebzelerim de bu kadar. Soğan, yeşil biber, kapya biber, havuç, patates, 1 adet domatesim var. Bir de ayıklamış olduğum 5-6 diş sarımsağım var. Bunları böyle üzerine vurup direkt tepsime atıyorum. Hiç kesmeden. Son olarak da domatesimi keseceğim. Domatesimi soydum kabuklarını. Bunları da biraz iri bir şekilde doğruyorum. Doğrama işimiz de bu domatesle bitmiş oluyor. Şimdi soslarımızı yapacağız. Şimdi 1 yemek kaşığı biber salçamı koyuyorum. 1 yemek kaşığı da domates salçamı koyacağım. 2 çay kaşığı kırmızı toz biber, paprikamı serpiyorum. Sizin zevkinize göre tuz. Ben 3 çay kaşığına yakın koyacağım. Çünkü malzemem bol. Etime de tuz koymamıştım. Dolayısıyla tuzsuz ve çok azıcık da kekik. Aslında kekik yemeği önden koyarsak acıtır. Fakat çok azıcık kokusu geçsin diye hemen 1 tutam kadar şimdiden koydum. Şimdi bütün bu malzememizi güzelce karıştıracağız. İyice karıştırıp etimi ve etimin suyunu koyacağım. Şimdi haşladığım etimi suyuyla beraber koyuyorum. O lezzetli suyuyla olduğu gibi lezzeti de geçsin arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi etlerimin büyüklüğünü koca koca. O yüzden önden haşlama yaptım. Aksi takdirde bu etler pişene kadar sebzelerimiz erir giderdi. Mutlaka önden bir pişmesi gerekecek. Şimdi bu şekilde tam bir lokum ve bal gibi olacak emin olun. Bütün baharatıyla, etin suyuyla, her şeyiyle tekrar şöyle son bir kez karıştıracağım. Fırınım tekrar söylüyorum 220 derecede önceden ısıttım fanlı olarak. Şimdi fanıma kontrollü bir şekilde bir yarım saat 35 dakika bakacağım duruma göre ve size en son hem açıklamalarda hem de burada söyleyeceğim.
Evet arkadaşlar, yemeğim fırından çıktı. 35 dakikada pişti. Çok güzel görünüyor, çok sıcak. Şimdi ışıktan böyle görünüyor. Hemen size tabağıma servis edip vedamızı edeceğiz. Evet arkadaşlar, nefis tepside kebabımız hazır. Etlerimiz lime lime, patateslerimiz hepsi mükemmel oldu. Hemen şipşak hazırladık. 35 dakikada pişti. Umarım siz de evinizde denersiniz. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet bal şifa olsun diyorum. Lütfen deneyenler yorumlara yazarsa çok sevinirim. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Destekleriniz benim için çok değerli. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Sizi seviyorum.